Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel sütlü kahve bir ipim var. İpimin markası Gala, Himalayan iplerinin ihraç fazlası olan iplerinden kullanacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve zarif bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 2 ve 2'nin katları, yani ilmek sayımız çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Birkaç tane daha alayım hemen. İlmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 18'ine model, 2 de kenar ilmeği. Şu anda şişimde tam 20 ilmeğim var. 20 ilmekle modelimizi anlatmaya başlayacağız. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. Bir düz, bir ters olarak birkaç sıra lastik yapacağım. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine bu modeli kurabilirsiniz. Bütün lastik modellerine uyum sağlayabilecek güzel bir model. İlk sırasını beraber yapalım hemen lastiğimizin. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. Bir ters, bir düz lastik olarak başladım. Ben bunu biraz ilerleteyim. Evet, şöyle lastiğimi biraz ilerlettim. Şimdi modelimizi birlikte kurmaya başlayalım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir alarak şu şekilde düz örüyorum. Şişimden çıkarmadan ikinci ilmek değil, öndeki yani birinci ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Daha sonra 2 ilmeğimi de şişimden çıkarttım. Yani 2 ilmekten 2 ilmek çıkarmış oldum. Önce 2 ilmeği bir alıyorum, ikisini bir düz olarak örüyorum. Şişimden çıkarmadan birinci ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Bu şekilde. 2 ilmeğimi bir aldım, düz olarak ördüm ikisini bir. İsterseniz ikinci ilmeği çıkarıp birinci ilmeği şu şekilde alıp tekrar örebilirsiniz. Elinize nasıl kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Mantık bu arkadaşlar. 2 ilmeği bir düz olarak örelim. Daha sonra birinci ilmeği tekrar düz olarak örelim. 2 ilmeği bir aldım. Düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmadım. Birinci ilmeğimi tekrar düz ördüm. 2 ilmeği bir aldım ve düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Birinci ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi bir aldım ve düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmadan birinci ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. Yani yine 2 ilmekten 2 ilmek çıkarmış oldum. İlmek sayımızda eksilme olmadı. 2 ilmeği bir düz örerek aldım. Şişimden çıkarmıyorum. Birinci ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Onu da yine ikisini bir aldım. Düz olarak ördüm. Tek ilmek çıkarttım, yani 2 ilmeğin içinden. Daha sonra şişimden çıkarmadan birinci ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm.
Modelin birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Çok güzel, zarif bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelin arka yüzünde başka bir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi ters olarak örelim. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay. Çıtı pıtı şöyle gösterişli güzel bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanılabilecek, yapımı da oldukça kolay ve güzel bir model. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde yaptım. Modelimiz şöyle arkadaşlar, ama model şu an kendini göstermiyor. Tabii ki ilerledikçe daha güzel görünecek. Bir kez daha kuralım hemen. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada bakın 2 ilmeğim var. 2 ilmeğimi ikisini bir şu şekilde arka taraftan girerek düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Tekrar birinci ilmeğimi şu şekilde birinci ilmeğimi aldım ve onu tekrar düz olarak ördüm. Yine ilmek sayımız 2 oldu. 2 ilmeğimi bir arka taraftan aldım ve düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Birinci ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. Zaten bakın ilmeklerimiz ikili ikili gruplara ayrıldı zaten. 2 ilmeğimi şu şekilde aldım ve düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmadan birinci ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. Modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit bir model. 2 ilmeği bir aldım. Düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmadım. Birinci ilmeğimi de tekrar düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi bir düz ördüm. Birinci ilmeğimi tekrar düz ördüm. Daha sonra ilmeklerimi şişimden çıkarttım. Bakın model oluşmaya başladı. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Hep bu 2 sıranın tekrarını yapacağız arkadaşlar. Şöyle birinci ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzünde başka işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi ters olarak örelim. Bu modeli 2 renk de kullanarak yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde gayet güzel olur. Hem de evde kalan iplerinizi de değerlendirmiş olursunuz. 2 renk, 3 renk farklı bir model çıkabilir ortaya. Kenar ilmeğimi de ördüm. Arka yüzünde ilmeklerimizi sadece ters olarak ördük. Bakın modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı şöyle. Bir kez daha kuralım isterseniz. Şöyle yavaş göstereyim. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir alarak arka taraftan şöyle giriyorum. Düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Birinci ilmeğimi tekrar düz örerek şişimden çıkardım. Aynı işlemi yapıyorum. 2 ilmeğimi ikisini bir düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Birinci ilmeğimi tekrar düz ördüm ve şişimden çıkarttım. 2 ilmeğimi bir aldım. Düz olarak ördüm.
Şişimden çıkarmadan birinci ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi bir aldım, düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmadan birinci ilmeğimi tekrar ördüm. Ön yüzünde hep örgümüz düz olarak örülüyor arkadaşlar. Arka yüzünde de ters olarak, ama ön yüzünde gördüğünüz gibi önce 2 ilmeği bir alıyorum. Düz olarak örüyorum. Şişimden çıkarmadan birinci ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. Modelimiz böyle devam ediyor. Şöyle yavaş yavaş göstermeye çalışıyorum. Tekrar birinci ilmeğimi düz olarak ördüm ve şişimden çıkarttım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Benim ters örgüm bu şekilde arkadaşlar. Siz eliniz nasıl alıştıysa o şekilde yapabilirsiniz. Benimki tamamen el alışkanlığı. Benim böyle kolayıma gidiyor. Bazen öyle niye örüyorsunuz diye soranlar oluyor, ama benimki dediğim gibi el alışkanlığı, böyle alıştım, böyle devam ediyorum. Diğer şekilde zorlanıyorum ben de. Evet, sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelimizi bakın 3 kez kurmuş olduk. Gördüğünüz gibi model harika. Dediğim gibi istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Bakın bir ters bir düz lastik üzerine de gayet güzel oldu. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Bir de şöyle bir parça yapmıştım daha önce. Modelin ilerlemiş hali de bu şekilde arkadaşlar. Bunu da şöyle 2-3 sıra haroşa üzerine başladım. Lastik olarak haroşa yaptım. Bunda bir ters bir düz yaptık. Hangisi hoşunuza giderse onu yapabilirsiniz. Şöyle. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Bakın arka yüzü de gayet güzel. İki yüzü de kullanılabilecek bence güzel bir model. Kenar ilmeklerimiz de şu şekilde oldu. Bu parçayı yaparken de 4 numara şiş kullandım. İpimiz aynı. Bunu da 3,5 beraber yaptık. 3,5 numara şişimizle. Bunu da 4 numarayla daha önce yaptım ben. Modelimiz böyle arkadaşlar bugünkü. Dediğim gibi bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, hırka, şal yapımında, yelek yapımında, her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Modelimiz oldukça güzel ve yapımı da gördüğünüz gibi gayet kolay, çabuk ilerleyen bir model. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.